hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki projemde sizlere çok güzel bir yazlık bluz projesiyle geleceğimi söylemiştim. Ve nihayet bluzumuzu tamamladık. Hemen şöyle bir arkadaşlar size göstermek istiyorum. Bakın sırt detayı toplam 6 parçadan oluşuyor. 3 adet ön parça, 2 adet yan parçalar var. Bir de arka parçadan oluşuyor dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ben bu proje boyunca yani videonun ilerleyen safhalarında bu bluzu hep üçlü trabzan olarak anlattım size. Çünkü ben bunu büyük bedenlere göre çalıştım. Yani large beden ve üstüne göre çalıştım. Sadece large bedenden küçük giyen arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz 3 parça bir de iki yan parçayı. Lütfen üçlü trabzan değil ikili trabzan olarak yapın. Aradaki tek beden farkı bu şekilde olacak arkadaşlar. İnanılmaz kolay. Yani beden büyütmeyi de çok kolay yapabilirsiniz. Beden küçültmeyi de çok kolay yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şu öndeki 5 parçanın trabzanlarını ikili trabzan yapın dedim ama bakın arkadaki parçayı nasıl görüyorsanız o şekilde yapın. Yani üçlü trabzan dediğim yerde üçlü trabzan yapın. Dörtlü trabzan dediğim yerde dörtlü trabzan yapın. Şayet small'dan daha küçük bir bedeniniz varsa X small gibi bu durumda arka parçayı yaparken trabzan boylarını trabzan boyu kadar küçültün. Yani 3 trabzan yerine 2 trabzan yapın. 4 trabzan yerine 3 trabzan yapın. Tek yapacağınız bu. Bluzumu bir tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bir de arkadaşlar ben neden bunu büyük beden çalıştım onu da söyleyeyim size. Çünkü birincisi büyük beden çalışmıyorsunuz diye talepler geldi. Biraz büyük beden çalışın diye talepte bulunan arkadaşlarım oldu. Bir de arkadaşlar bakın şu yan parçayı biz videonun ilerleyen aşamalarını göreceksiniz. Biraz daha farklı ördük. Bakın bu yan parçanın üst kısmı sivri geliyor, köşeli geliyor. Ama büyük bedende şu kısmı biraz uzattık. Onun için ben videoyu büyük beden olarak çalıştım ama dediğim gibi sadece tek yapacağınız şey trabzan boylarını üçlü trabzan değil iki trabzan, ikili trabzan yapmak. Mesela benim üzerimdeki arkadaşlar 38 bedene göre tamamen ikili trabzan olarak yapılmış. Sırttaki detay hariç. Şimdi yine çok fazla uzatmak istemiyorum lafı. Hızlıca bluzumuzun yapımına geçmek istiyorum ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi hemen malzemelerle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu bluz için ben biri ekru, diğeri de turkuaz olan iki farklı renkte ip kullandım. Bu arada iplerim koton. Maalesef yayında marka veremiyorum ama yorumlar kısmından soran arkadaşlarıma iplerin markasını veririm. Sadece şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar size. Bakın bu ipler 50 grama 140 metre kalınlığında bir ip. Yani çok kalın olmayan bir koton ip. Bu şekilde söyleyeyim size. Şimdi tığ numarası olarak ben 3 milimetreyi tercih ettim ama sizler elinizin sıkılık durumuna göre tığ numaranızı lütfen kendiniz belirleyin. Benim elim bir tık sıkı. Dolayısıyla aslında bu ipler 2,5 milimle de rahatlıkla örülebilecek ipler. Şimdi hemen bir iplerimi kenara alayım. Motiflerimi bir göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şimdi bakın. Bluzumuz bizim toplamda 6 adet motiften oluşuyor. Şimdi sırt bölümü için bakın ben şu şekilde tek parça bir motif kullandım. Ön taraf için bakın önler için şöyle şu ikisi birbirinin aynı. Şu alt kısma gelecek motif ise bu diğer motiflerden bir tık farklı ama aslında çok farklı değil. Sadece tek farkı şurada arkadaşlar. Bakın bu motifte 2 sıra tabii bu göbek kısmının örülüşünü göstereceğim size. 2 sıra göbek örülmüş. Buradaki göbek ise bakın sadece tek farkını açıklıyorum size. Buradaki göbek
Bu göbekten tabii ki farklı bir, şekilde örülüp sadece tek sıra örülmüş. Ardından bu motifteki 3. sırada ne yapılmışsa bu motifte 2. sırada ona başlanmış. Aradaki tek fark bu. Gözünüzü korkutmasın yani sizi. Bu arada arkadaşlar yan taraf için yani kol altına gelecek bölüm için ise bakın şu şekilde bir motifimiz var. Bu motif aslında şu bir saniye bakın bu motifimizle birebir aynı. Sadece şöyle bir fark var. Bu motif kare, bu motif ise yamuk şekilde örüldü. Yani aradaki tek fark o. Tabii bir de arkadaşlar bu çift renk olarak örüldü. Ekru da var bunda. Bu ise tek renk olarak örüldü. Şimdi çok kafanızı bulandırmayayım. Ben hemen bakın şu birinci motifimle başlayayım. Şimdi bu motif için arkadaşlar bakın öncelikle şöyle bir sihirli halka yapacağız. Sihirli halkayı bilmeyen yahut hatırlamayan arkadaşlarım için bakın ipinizin ucunu şu ilk parmağınızın ön tarafına alın, ardından baş parmağınızla sıkıştırın. İpinizi şöyle bir tur iki parmağınızın etrafında çevirip bakın yumağa giden ipinizi yüzük parmağınızla sıkıştırın. Ardından bakın öndeki ipe tığınızı geçirin. Arkadaki ipten şöyle tığınızın ucuyla bir ilmek alın. Ardından tığınızı şöyle bir tur kendi çevresinde döndürün. Yumağınıza giden ipten hemen bir adet zincir çekerek bu bölümü kilitleyin. Şimdi arkadaşlar bakın sihirli halkamızı yaptık. Şimdi sihirli halkamızın içerisine toplam 16 adet tekli trabzan yahut diğer adıyla çakma trabzan. Hatta bir diğer adı daha var yalancı sık iğne. Artık siz hangi ismi verirseniz arkadaşlar ben tekli trabzan diyeceğim. Toplamda 16 adet tekli trabzan yapacağız. Yalnız bakın arkadaşlar bunun için önce ilmeğinizi şöyle bir miktar uzatın. İlmeğimizi uzun tutacağız. Tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık. Sihirli halkamızın içerisine girip bir adet ilmek alıyoruz. Aldığımız ilmeği bakın uzatıyoruz. Burada uzun bir tekli trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu birinci tekli trabzanımız. Ardından tığımızın üzerine bakın yeniden ip aldık. Yine sihirli halkamızın içerisine girdik. İlmek aldık. Aldığımız ilmeği bakın yine tığımızdaki ilmeğin boyu kadar uzattık. Bu bizim ikinci tekli trabzanımız. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Tığımızın üzerine ip aldık. Yine sihirli halkamızın içerisine geçiyoruz. Bakın bir adet ilmek alıyoruz. Aldığımız ilmeği tığımızdaki ilmeğin boyu kadar uzatıp tığımızdaki 3 adet ilmeği bakın tek seferde toplayarak 3. tekli trabzanımızı yapıyoruz. Bakın son bir tane daha yapıyorum. Tığımın üzerine bir adet ilmek aldım. Sihirli halkamın içerisine geçip bakın bir adet ilmek alıp almış olduğum ilmeği tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzatıyorum. Ardından tığımın üzerindeki 3 adet ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde toplamda 16 adet tekli trabzanımızı yapalım ardından yeniden görüşelim. Arkadaşlar bakın 16 adet tekli trabzanımızı yaptık. Ardından şöyle yaklaşık 3-4 santim kadar ipinizi bırakıp ardından kesebilirsiniz. Kestikten sonra bakın arkadaşlar bu benim son yani 16. tekli trabzanım. Bakın herhangi bir zincir çekmedim. İpimi şu şekilde çekip çıkarıyorum. Şimdi bakın şurada benim yapmış olduğum trabzanlar sonucu oluşan bakın şöyle bir tık ince bir tığ bulabilirsem bakın arkadaşlar yapmış olduğum tekli trabzanlar sonucu oluşan bakın şurada iç içe geçmiş zincirler var. Şu ilk zincire bakın şurada görünüyor. İlk zincire tığımı bakın şu şekilde tersten geçireceğim. Şöyle göstereyim. Ardından bakın bu ipi tutup bu zincirin içerisinden geçireceğim. Şimdi bunu niye yapıyorum arkadaşlar? Bakın bu zincirler iç içe geçmiş ama burada sıramızın sonu olduğu için zincirimiz kesintiye uğruyor. Dolayısıyla ben burada yeni bir zincir hattı oluşturacağım. Böylelikle zincirimiz nerede başlıyor ya da sıra başımız nerede başlıyor, nerede bitiyor belli olmayacak. Şimdi bakın bu ipin gelmiş olduğu zincir bakın daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim. Bu ip bakın şu zincirin içerisinden geliyor. Şimdi ben bu ipin ucunu bu defa da bu zincirin içerisine geçirerek
alta doğru çekeceğim. Şimdi bunun için ne yapmam lazım? Bakın tığımı buradan geçirmem gerekiyor ki, yani bu zincirin altından geçirmem gerekiyor ki ipi alta doğru çekebileyim. Bakın tığımı geçirdim ve ipi alta doğru çektim. Bakın dolayısıyla tertemiz bir yeni zincir hattı oluştu. Tabii ki bu ipinizi bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Aksi halde sökülür. Şöyle bir tık aşağıdan tığınızı geçirin ve ipinizle bir ilmek oluşturun. Bakın ilmeğimizi oluşturduk. Ardından bir adet zincir çekerek burayı güzelce sıkılayın. İkinci sıraya geçmeden önce bakın sihirli halkanızın ipini şu şekilde iyice çekip sihirli halkanızı küçültmeyi unutmayın. Şimdi bu sıradan itibaren arkadaşlar bakın trabzanlarımızın şurada görünen tepe boşluklarına batmak suretiyle bakın şu şekilde üçlü trabzan yapacağız. Renk değişikliği yapacağız arkadaşlar. Hemen yeni rengimize geçelim. Bakın öncelikle bir adet ilmek oluşturalım. Şimdi istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz ama ben ipimi gizleyebilmek adına hep en son bitiş yaptığım noktadan başlıyorum. Şimdi tığımı bu noktadan geçirdim. Ardından oluşturmuş olduğum ilmeği buradan bakın öne doğru çektim ve hemen bir adet zincir çekerek kilitledim. Şimdi arkadaşlar bakın bu aşamada isterseniz 2 adet zincir daha çekerek üçlü trabzan olarak bunu kabul edebilirsiniz. Ama ben üçlü trabzana biraz daha benzeyen bir yapı istediğim için bakın şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi üçlü trabzan neredeyse bir üçlü trabzanın boyu kadar uzatıyorum. Ardından tığımdaki özür dilerim yumağıma giden ipten bakın şu şekilde bir adet ilmek alıyorum. Almış olduğum ilmeği bakın şurada şöyle ilmeğimle ipime giden yumağıma giden ip arasında bir boşluk var. Bu boşluktan geçireceğim arkadaşlar. Bakın almış olduğum ilmeği bu boşluktan geçiriyorum. Bakın hala tığımın üzerinde 2 ilmek var bu arada. Ve bu 2 ilmeği tek seferde toplayarak bakın biraz daha trabzana benzeyen bir yapı elde etmiş oluyorum. Bunu yapmakta zorlanırsanız dediğim gibi toplamda 3 adet zincir çekerek üçlü trabzan olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi yalnız arkadaşlar bu son 2 ilmeği toplamıştım ya, burada toplamayacağım. Ben size gösterebilme amaçlı, hani üçlü trabzan nasıl yapabilirsiniz gösterebilme amaçlı ilmeğimi topladım. Bu ilmeği toplamıyorum. Ardından tığımın üzerine ip alıyorum. Aynı boşluğa bakın yeniden girdim. Bu arada şu kısa iplerimi de gizleyerek, yürüterek gizleyeceğim. Bakın aynı boşluğa girdim. Bir adet ilmek aldım. Önce ilk ilmeği tek seferde çekiyorum. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Ardından tığımda kalan 3 adet ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi araya bir adet zincir çekiyoruz ve bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Bir sonraki boşluğa geçerken bakın tığımızın üzerine yeniden ip aldık ve sıradaki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Öncelikle bakın ilk ilmeği tek seferde çekiyorum. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte çekiyorum ve son kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Tığımın üzerine yeniden ip alıyorum. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Önce ilk ilmeği, ardından sıradaki 2 ilmeği, ardından son kalan 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Ve yine bir adet zincir çekip bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki boşluk bakın burası. Burayı batıyorum ama bakın ipimi de gizlemeyi ihmal etmiyorum. İsterseniz bu iplerinizi en sonda gizleyebilirsiniz. Sıkıntı değil. Ben örerken gizlemeyi tercih ediyorum. En azından ikinci iş çıkmamış oluyor bana. Bakın girmiş olduğum boşluktan bir adet ilmek alıyorum. İlk önce ilk ilmeği tek seferde, ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği artık bekletiyorum. Tığımın üzerine yeniden ilmek alıyorum. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Öncelikle ilk ilmeği tek başına, ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ve son olarak tığımın üzerinde kalan 3 ilmeği birlikte toplayarak
bakın trabzanlarımı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 16 adet boşluğumuz var. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Toplamda şu şekilde 16 adet üçlü trabzan grubu oluşturmuş olmamız gerekiyor. Her trabzan grubunun arasına lütfen şu şekilde bir adet zincir çekmeyi unutmayın. Sıranın sonunda yeniden görüşelim. Toplamda 16 adet üçlü trabzan grubu yaptık. Bakın bu benim 16. üçlü trabzan grubum. Hemen öncelikle bir adet zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğum, bakın şu trabzan grubunun hemen tepe noktasına batıp bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Ardından hemen bir adet zincir çekip şöyle bir miktar ipinizi bırakıp ardından kesebilirsiniz. Şöyle bu miktar benim için fazla oldu. Şurayı bir kestim mi? Bakın bu miktar yeter. Bunu yine yürüterek gizleyeceğim. Şimdi yeniden beyaz ipimize geçeceğiz arkadaşlar. Hemen yine bir adet ilmeğimizi oluşturalım. Şimdi arkadaşlar bu sıradan itibaren sadece bakın bu çekmiş olduğumuz zincirler var ya, bu sırada yani ikinci sırada bir adet zincir çektik. Bu sıradan itibaren artık ikişer adet zincir çekeceğiz ve her defasında sadece ve sadece bu zincirlerin içerisine üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Yani trabzanların üzerine hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın, bir adet ilmeğimizi oluşturduk. En son benim bitmiş olduğum trabzan grubum burası. Bunun hemen önünden başlıyorum ki ipimi gizleyebileyim. Şimdi arkadaşlar bakın oluşturmuş olduğum ilmeği, bakın öncelikle tığımı geçirdim. Ardından bu ilmeği arkadan öne doğru çektim ve hemen bir adet zincir çekerek bunu burada kilitledim. Şimdi ikinci sırada yapmış olduğum trabzan benzeri yapının aynısını burada da yapacağım. Dediğim gibi zorlanırsanız direkt 3 adet, toplamda 3 adet yahut kasma yapıyorsa 4 adet zincir çekerek trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Yani bunu trabzan olarak kabul edebilirsiniz. Bakın tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir adet zincir çekip kilitledim bunu burada. Hemen bu ilmeğimi neredeyse bir üçlü trabzan boyu olacak kadar uzatıyorum. Ardından yumağıma giden ipten bir adet ilmek alıp bakın şu aradaki, tekrar ince tığımı alayım. Şu aradaki, yani ilmeğimle ipimin arasındaki şu, bakın şu boşluktan geçireceğim. Bakın hemen şuradan şöyle bir geçiriyorum. Hala tığımın üzerinde bakın 2 adet ilmek var. Bu almış olduğum ilmeği herhangi bir noktadan geçirmedim arkadaşlar. Sadece o boşluğun içerisinden geçirdim. Bakın hemen bir adet zincir çekip bunu bir adet üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa. Bu arada bakın kısa ipimi de gizleyeceğim. Aynı boşluğa girdim ve önce ilk ilmeği tek başına, ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte, ardından son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek bakın üçlü trabzanımı yaptım. Araya 2 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa atlayacağız arkadaşlar. Hemen bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bakın sıradaki boşluğum burası. Zincir çekmiştik ya arkadaşlar trabzan gruplarının arasına. Bu zincir çektiğimiz zincir olan yere batıyoruz. Tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık ve sıradaki zincirimizin içerisine battık. Bakın önce ilk ilmeği tek seferde, ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte, ardından son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek üçlü trabzanımızı yaptık. Ve aynı noktaya bakın bir adet daha üçlü trabzan yapıyoruz. Bir sonraki bakın zincirin boşluğuna geçtiğinizde araya lütfen 2 adet zincir çekmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu sıradan itibaren artık trabzan gruplarının arasına ikişer adet zincir çekeceğiz. Bakın 2 adet zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğa atladım ve hemen üçlü trabzanımı yaptım. Ardından aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım. 2 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa atlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde şu zincirlerin, bakın şurada zincir çekmiştik ya birer adet zincirler. Bu zincirlerin boşluğuna girip ikişer adet üçlü trabzanlarınızı yapın.
Her trabzan grubunun arasına da 2 adet zincirinizi lütfen çekmeyi unutmayın. Sıranın sonunda yeniden görüşelim. Arkadaşlar 3. sıranın da sonuna geldik. Bakın en son 3 adet ikili trabzan grubumu yaptım. Şimdi normalde trabzan gruplarının arasına bakın her defasında 2 adet zincir çekerek şu şekilde bir zincir boşluğu oluşturduk. Şimdi sıranın sonunda şayet 2 adet zincir çekip kaydırma yaparsak arkadaşlar bakın göstererek yapayım size. Bakın 2 adet zincir çekip ilk yapmış olduğumuz trabzana batıp eğer kaydırma yaparsak bakın ilmeğimiz trabzanımızın üzerinde kalıyor. Ama benim ilmeğimin şu boşluğun içerisinde kalması gerekiyor. Çünkü biz bu motifte arkadaşlar trabzanların üzerine hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Dolayısıyla çok affedersiniz. Dolayısıyla bakın bu 2 adet zinciri sökeceğim. Şimdi farklı bir şey göstereceğim size. Tığınızın üzerine bakın bir adet ilmek alın. Bakın en son 3 adet trabzanımı yaptım. Herhangi bir zincirim yok. Tığınızın üzerine bir adet ilmek alın. İlk yapmış olduğunuz trabzanın bakın boşluğuna girin. Bir adet ilmek alın buradan. Ardından bakın tığınızın üzerindeki 3 adet ilmeği İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın hem boşluğumuzu oluşturduk hem de ilmeğimiz boşluğumuzun ortasında kaldı. İstediğimiz de buydu. Şimdi eğer ikili trabzan değil de arkadaşlar özür dilerim 2 adet zincir değil de 1 adet zincir olsaydı trabzan gruplarımızın arasında yine aynı şekilde tığımızın üzerine bir adet ilmek alıp ilk trabzanın tepe boşluğuna batacaktık ama 2 kere de değil bu defa tek seferde çekecektik. Bu da bir ekstra bilgi olsun size. Şimdi bakın tığımız, özür dilerim ilmeğimiz boşluğumuzun ortasında. Şimdi ne dedik? Sadece zincir çektiğimiz boşluklara trabzan yapacağız dedik. Bu sırada da yine aynısını yapacağız. Yalnız arkadaşlar bu defa trabzan sayımız 2 değil 3 olacak. Bakın hemen öncelikle bir adet zincir, çekmeyelim. Şöyle sadece ilmeğimizi uzatalım. Şimdi bakın ilmeğimi yine 3 adet trabzan boyu kadar uzattım. Ardından şöyle bir tur ilmeğimi kendi etrafında çevirdim. Bakın yumağıma giden ipten bir adet ilmek aldım ve daha önce göstermiş olduğum boşluktan geri döndüm. Ardından bakın tığımın üzerindeki 2 adet ilmeği tek seferde toplayarak bunu bir üçlü trabzan olarak kabul ettim. Şimdi aynı boşluğun içerisine 2 adet daha üçlü trabzan yapacağım. Bakın bu benim ikinci üçlü trabzanım. Yeniden tığımın üzerine ip aldım ve aynı boşluğa bakın bir adet daha üçlü trabzan yaptım. Ardından 2 adet zincirinizi çekin ve bir sonraki boşluğa atlayarak yine 3 adet üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sadece zincir boşluklarına batmak suretiyle 3 adet üçlü trabzanlarımızı yapacağız ve her trabzan grubunun arasına 2 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa atlayacağız. Şimdi arkadaşlar 4. sıramızın da sonuna geldik. Bakın en son 3 adet üçlü trabzan grubumu yaptıktan sonra 2 adet zincirimi çektim. Şimdi dilerseniz ilk yapmış olduğunuz trabzanın bakın şu şekilde tepe boşluğuna girip bir adet ilmek alıp kaydırmanızı yapıp bir adet zincir çekerek ipinizi kesebilirsiniz. Ama ben daha temiz bir görüntü istediğim için bakın şu yöntemi kullanıyorum. En son 2 adet zincirimi çektim ve ipimi şu şekilde çekip çıkarıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ilk trabzanımın tepe boşluğu benim daha doğrusu ilk görünen tepede zincir burası. Bu zincire bakın tığımı tersten geçiriyorum. Daha önce 1. sırada yapmıştık bunu hatırlarsanız. Ardından bakın ipimi buradan çekip çıkarıyorum. Şimdi ipimin gelmiş olduğu zincir bakın bu zincir arkadaşlar. Hemen bu zincirin içerisine alttan üste doğru girip ipi bu sefer de arkadaşlar bu zincirin içerisinden geçiriyorum. Bakın dolayısıyla daha temiz bir
görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi direkt kaydırma da yapabilirsiniz. Tabii ki ipinizi bu şekilde bırakmayın, sökülür arkadaşlar. Hemen tersten bir noktadan böyle tığınızı geçirin. Ardından bu noktada bir ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincir çekerek ipinizi burada güzelce bir sıkılayın. Burayı bir kitleyin. Şimdi bakın 4. sıramız bu şekildeydi. 5. sıramızda arkadaşlar yeniden mavi ipe, turkuaz ipe geçeceğiz ve de artık, daire şeklinde olan motifimizi kare şekline çevireceğiz. Dolayısıyla köşe oluşturacağız. Şimdi bunun için arkadaşlar yeniden turkuaz ipime geçiyorum ve bakın bir adet ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi yine boşluklara çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu modelde trabzanların üzerine dokunmuyoruz. Hemen tığınızı ben son, evet bakın benim son ipimin olduğu yer burası. Hemen bunun bir önünden başlayacağım ki ipimi gizleyebileyim. Ben bu şekilde çalışıyorum. Sizler istediğiniz noktada, trabzanınızı yapabilirsiniz. Bakın bir adet zincirimi çektim. Yine bir üçlü trabzana benzer yapı elde etmek için bunu tekrar göstermeyeceğim arkadaşlar. Bakın aynı işlemi yeniden yaptım. Şimdi bu boşluğun içerisine 2 adet daha üçlü trabzan yaparak toplamda 3 adet üçlü trabzan elde etmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar köşede yapacağımız şu. 3 adet üçlü trabzan, araya 2 adet zincir, aynı boşluğa 3 adet üçlü trabzan daha. Köşeleri bu şekilde yapıyoruz. Yalnız arkadaşlar başlangıçta bakın bu bizim köşemizi oluşturacak. Başlangıçta köşenin yarısını yapacağım. Turu tamamladıktan sonra geri kalan, yarım kalan köşemi sıranın sonunda oluşturarak sıramı bitireceğim. Şimdi bakın ne dedik? Bu bizim köşemizi oluşturacak ama turu tamamladığımızda köşeyi tamamlayacağız dedik. Hemen dolayısıyla bir sonraki boşluğa atlayacağım. Bir sonraki boşluk için 2 adet zincir çektim ve sıradaki boşluğa geçip yine 3 adet üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar her köşenin arasında bu şekilde 3 adet üçlü trabzan grubu oluşturacağız. Bakın bu birinci üçlü trabzan grubum. Hemen 2 adet zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bu benim şöyle ipimi bir rahatlatayım. Şöyle bu benim ikinci üçlü trabzan grubum. Şöyle araya yeniden 2 adet zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Bakın bu da benim üçüncü üçlü trabzan grubum. Şöyle, evet, üçüncüyü de bir tamamlayalım. Şimdi üçüncüyü tamamladıktan sonra dördüncüyü artık, 4. boşluğu köşe yapacağız arkadaşlar. Yine 2 adet zincir çektik. Sıradakine köşe yapacağız. Ne yapacağız? Önce 3 adet üçlü trabzanımızı yapacağız. 1, 2, 3. 3 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Ardından araya 2 adet zincir ve aynı boşluğa yeniden 3 adet üçlü trabzan yapacağız. Dolayısıyla köşelerdeki boşluklara her zaman 3 adet üçlü trabzan, araya 2 zincir, yeniden 3 adet üçlü trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bakın hemen 2 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bir sonraki boşluğa da yine 3 adet üçlü trabzanımı yapacağım. Bakın bu benim ikinci üçlü trabzanım. Bu da üçüncü üçlü trabzanım. Ne dedik? Araya 2 adet zincir ve bir sonraki boşluğa atlıyoruz. Yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda 3 adet. Bir diğer köşeyi de birlikte göstereceğim arkadaşlar. Ardından sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Şöyle kaç olmuştu? 2. Hemen araya, pardon arkadaşlar 4 adet üçlü trabzan yapmışım. Şu bir taneyi sökeyim. Araya 2 adet zincir çekiyoruz ve yeniden 3 adet üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve bir sonraki boşlukta ne yapacağız? Köşemizi yapacağız. Hemen 2 adet zincir çektim. Bu artık benim köşem. Hemen buraya 3 adet üçlü trabzan yapıyorum öncelikle. Bu ikinci üçlü trabzan
Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü üçlü trabzan. Ne yapıyorduk? 2 adet zincir çekiyorduk ve aynı boşluğa 3 adet daha üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3. Ardından 2 adet zincir ve bir sonraki boşluğa 3 adet üçlü trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaptık? Köşelerin arasına dedik 3 tane sadece üçlü trabzan yapıyoruz. Ardından dördüncüye geçtiğimizde köşemizi yapıyoruz. Yani bakın yine şuraya 3 adet üçlü trabzan, bir sonrakine 3 adet üçlü trabzan, yine bir sonrakine 3 adet üçlü trabzan. Ardından buraya geldiğinizde köşenizi yapacaksınız. Şimdi bu şekilde devam edelim. Köşeyi yaptıktan sonra yine 3 adet üçlü trabzanınızı üçlü trabzan grubunuzu yapın. Son üçlü trabzanınızı yaptığınızda yeniden görüşelim. Sıranın sonuna geldik yine. Şimdi bakın başlangıçta köşeye bir adet üçlü trabzan grubu yapmıştık ama bakın diğer köşelerde ikişer adet üçlü trabzan grubu var. Dolayısıyla ne yapacağız? Buraya yine 3 adet üçlü trabzandan oluşan bir trabzan grubu yapacağız. Hemen araya öncelikle 2 adet zincirimizi çekelim ve başlangıçtaki boşluğumuza yeniden batıp 3 adet üçlü trabzanımızı yaparak burayı da diğer köşeler gibi tamamlayalım. Bakın bu benim 3. üçlü trabzanım. Şimdi arkadaşlar diğer köşelerde trabzan gruplarının arasında ikişer adet zincir çekmiştik. Bakın burada sıra sonunda bunu yapmayacağız. Aynı bu beyaz trabzanlarımızda olduğu gibi biz ilmeğimizin ortada durmasını istiyoruz. Dolayısıyla bakın burada zincir çekmeyeceğiz. Tığımızın üzerine ip aldık ve ilk trabzanımızın tepe boşluğuna battık ve hemen buradan bir adet ilmek aldık. Şimdi tığımızın üzerinde 3 adet ilmek var. Bize ne lazım? 2 adet zincir lazım. O zaman bunu 2 kere de çekeceğiz. Yani ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte şeklinde çekeceğiz. Ne dedik? Arada bir zincir olsaydı şayet tek seferde çekerdik. Eğer arada 3 adet zincir olsaydı 3 kere de çekerdiniz. Bakın arkadaşlar bu da size bir ekstra bilgi olsun. Şimdi tığım daha doğrusu ilmeğim bakın yeniden boşluğun ortasına denk geldi. Şimdi ne yapacağız? Yine bu sıraya da üçlü trabzan yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim size. Bakın köşelerde, bakın köşelerde burası benim köşem. Aynı boşluğun içerisine 2 adet üçlü trabzan grubu yapmışım. Bundan sonra her bu köşenin yani bu 2 trabzanın arasına geldiğimde yine köşede ne yaptıysam bakın hep aynısını yapmışım. 3 adet üçlü trabzan, araya 2 zincir, yeniden 3 adet üçlü trabzan. Bir sonraki sırada bakın yine köşeye gelmişim. 3 adet üçlü trabzan, araya 2 zincir, yeniden 3 adet üçlü trabzan. Geri kalan boşluklara ise sadece normal birer tane üçlü trabzan grubumu yapmışım. Aralara da ikişer adet zincir her defasında çekmişim. Şimdi bakın arkadaşlar bu sırada ne yapacağız? Bu sırayı da bir göstereceğim size. Şimdi burası benim köşem. Ne dedik? Başlangıçta köşelerin önce yarısını yapıyoruz. Sıranın sonunda diğer köşeyi tamamlıyoruz dedik. O zaman ne yapalım? Dediğim gibi size zor gelirse burada direkt 3 adet yahut kasma yaparsa 4 adet zincirinizi çekerek de üçlü trabzan kabul edebilirsiniz. Ama ben trabzan görüntüsünü daha çok sevdiğim için bakın yine daha önce yapmış olduğum işlemi yapacağım. Bakın bir adet zincirimi çektim. Bu benim üçlü trabzanım olacak. Şimdi aynı boşluğa 2 adet daha üçlü trabzan yaparak toplamda 3 adet üçlü trabzan yapmış olacağım. Ardından bir sonraki boşluğa geçeceğim. Bakın sonraki boşluklar köşe değil. Buralara sadece 3 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın köşe burası. Buraya geldiğimde durum değişecek. Hemen devam edelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 adet zincir çektim. Şurada ilmeğimde, ipimde evet. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçtim ve 3 adet yine üçlü trabzanımı yapacağım. Ta ki
Köşeye kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Araya 2 zincir ve sıradaki boşluğa geçip yine 3 adet üçlü trabzanımı yapacağım. 2. Bu, köşeye kadar da yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Bu arada, ipimi özellikle bağlamadım. Bakın, nasıl iple devam ettiğimi göstereceğim size. Çünkü ben direkt düğümlemiyorum. En azından o yöntemi de bir size göstermiş olalım. Bunlar da ufak tefek anekdotlar olarak videomuza eklenmiş olsun. Şimdi bakın, sonra bir tane daha, üçlü köşe yapmayacağım. Bir tane daha boşluğum kaldı. Bakın 2 adet zincirimi çektim ve hemen bakın sıradaki boşluğa giriyorum öncelikle. Şöyle 3 adet üçlü trabzan yapacağım ama bakın ipimin sonuna geldim. Şöyle birinci üçlü trabzanımı bakın şöyle bir tamamladım. Ardından bakın ipimi aldım. Düğüm atmıyorum arkadaşlar. Son geçmiş olduğum boşluktan tığımı bakın tekrardan geçiriyorum ve ilmeğimi, yeni ipimi buradan çekiyorum. Ardından diğer ipimi şöyle bir çekiyorum. Şimdi bu ipleri bağlayacağım arkadaşlar. En azından bakın bu şekilde yaptığınızda düğümünüz direkt arka tarafta kalıyor. Bakın. Ben, ipim bittiği zaman bu şekilde birleştirme yapıyorum. Bunu da şöyle bir anekdot olarak videoma sıkıştırmak istedim. Bakın hemen son, üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından köşeye geldik. Köşeye geldiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 adet üçlü trabzan, ardından 2 zincir çekeceğiz. Şurayı bir düzelteyim. Şöyle ipimi de bir miktar rahatlatayım arkadaşlar. Bakın bu üçüncü üçlü trabzanım. Ardından 2 adet zincir, ardından yeniden 3 adet üçlü trabzan. Şimdi, mavi iple yapmış olduğumuz bu trabzanları arkadaşlar daha fazla uzatmayacağım. Çünkü artık tekrara girdi. Sadece köşelere geldiğinizde 3 adet üçlü trabzan yapmayı, pardon, 3 adet üçlü trabzandan oluşan 2 adet trabzan grubu yapmayı unutmayın. Onun dışında her boşluğa sadece, 1 tane üçlü trabzan grubu yapacaksınız. Yani her boşluğa mavi ipimizde bakın 3 sıra tamamladık. Şimdi sıranın sonunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Tığımızın üzerine ip alıyorduk. Hemen ilk trabzanımızın tepe noktasına batıp 2'şer defada 2 kere de ipimizi çekiyorduk. Sıramızı bu şekilde tamamlayarak hem ilmeğimizi ortaya alıyorduk hem de bakın, ortadaki boşluğumuzu oluşturmuş oluyorduk. Şimdi arkadaşlar bu artık bizim bu motif için son sıramız. Bu son sırada arkadaşlar, tüm boşluklarımıza tekli trabzan yapacağız. Bu defa trabzanlarımızın tepe noktaları da dahil olmak üzere. Şimdi köşedeki boşluklara 4 adet tekli trabzan yapacağız. Ardından her trabzanımızın tepe boşluğuna 1 adet tekli trabzan yapacağız. Ardından bakın diğer boşluklarımıza 2'şer adet tekli trabzanımızı yapacağız. Yalnız, köşeye yani yeni sıraya başladığımızda olduğu gibi önce bakın ilk köşemizde 2 adet trabzanımızı yapacağız. Ardından turu tamamladığımızda son kalan 2 adet trabzanımızı da yapıp sıramızı bitireceğiz. Şimdi hemen 1 adet zincir çekerek bir üst sıraya çıkalım öncelikle. Ardından bakın ilk önce köşedeki boşluğuma, pardon ip almadım. Köşedeki boşluğuma bakın 1, 2 adet tekli trabzanımı yaptım. Şimdi trabzanlarımın üzerine atlayacağım arkadaşlar. Yalnız bakın ilk trabzanımız bizim hani trabzan benzeri böyle tığımızı dolandırarak yapmış olduğumuz bir yapıydı. Bunun boşluğuna batmayı lütfen unutmayın. Bakın onun boşluğu bakın şurası değil. Burası benim ikinci trabzanımın tepe boşluğu. Hemen şuraya batacağım. Tığımın üzerine bir adet ilmek aldım ve ilk trabzanımın boşluğuna batıp bakın tek seferde topluyorum. Ardından bir sonraki trabzanın boşluğuna geçiyorum. Tek seferde topluyorum ve üçüncü trabzanımın tepe boşluğuna batıp bakın
3 adet ilmeğimi tek seferde topluyorum. Ardından bakın arkadaşlar boşluğa geldim. Boşluğa 2 adet tekli trabzanımı yapıyorum. Ardından bakın yeniden trabzanlara geldim. Her trabzanın tepe boşluğuna bir adet tekli trabzanımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi her trabzanın tepe boşluğuna bir adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Zincirlerden oluşan boşluklara geldiğinizde ise 2 adet tekli trabzanınızı yapıyorsunuz. Bu şekilde devam edin arkadaşlar. Köşede yeniden tekli trabzan yapmak suretiyle tamamladık. Yeniden başlangıç noktamıza geldik. Şimdi biz köşeleri ne yaptık arkadaşlar? 4 adet tekli trabzan yaptık. Yalnız başlangıçta 2 adet yapmıştık. Şimdi hemen bu aynı boşluğa 2 adet daha tekli trabzan yaparak burayı da 4'e tamamlayalım. Ne demiştik arkadaşlar? Köşenin önce yarısını yapıyoruz. Ardından turu tamamladığımızda diğer yarısını yaparak köşeyi tamamlıyoruz demiştik. Bakın 2 adet tekli trabzanımızı yaptık. 2 adet tekli trabzanınızı yaptıktan sonra şöyle yaklaşık bir 4-5 santim kadar ipinizi bıraktıktan sonra kesebilirsiniz. Ardından bakın ipimizi şöyle bir çekip çıkaracağız. Benim ipim çok uzun arkadaşlar. Bu sizi aldatmasın çünkü ipimin sonuydu. Şimdi bakın şurada ilk başlangıçta 2 adet tekli trabzan yapmıştım ya arkadaşlar. Bakın ikinci tekli trabzanımın tepe boşluğu burası. Şimdi ben buraya tığımı bir tersten geçireceğim. Neden? Çünkü bakın bu ipimi önden arkaya doğru bu boşluktan çekeceğim. Şimdi ne yapıyorum açıklayayım size. Şimdi iç içe geçmiş bakın. Tekli trabzanlar sonucu şu şekilde iç içe geçmiş zincirlerimiz var bizim. Ben bu zincirin kesintisiz devam etmesini seviyorum. Dolayısıyla burada yeni bir zincir hattı oluşturacağım. Aynı zamanda da sıranın başına bağlıyorum bunu. Şimdi bakın bu ipimin gelmiş olduğu yer, bakın şu şekilde göstereyim size. İpimin gelmiş olduğu zincir bakın şu zincirimin içinden geliyor. Bu zincirin içerisine bakın tığımı bu defa şöyle bir yapayım. Bu defa şöyle alttan üste doğru geçireceğim ki ipimi bu defa buradan aşağıya doğru çekebileyim. Bakın şöyle aşağıya doğru çektim. Dolayısıyla bakın tertemiz iç içe geçmiş bir zincir hattı oluşturmuş olduk. Yalnız bu ipinizi böyle bırakmayın arkadaşlar, sökülür. Öncelikle bakın bir sıra daha şöyle bir aşağıya alalım ipimizi ki düğümlediğimizde üst taraftan görünmesin. Şimdi arkadaşlar herhangi bir yakın noktadan tığınızı şöyle bir geçirin. Bu ipinizle bir adet ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincir çekerek şöyle çekip çıkarın. Ardından bu bölümü şöyle güzelce bir sıkılayın. Şimdi arkadaşlar bakın birinci motifimiz bu kadardı. Birinci motifimizi tamamladık. Şimdi bu motiften şunu ben daha sonra kesip gizleyeceğim. Bu motiften bakın arkadaşlar şu şekilde 2 adet yapmanız gerekiyor. Bu 2 adet motif göğüs kısmına gelecek olan motifler arkadaşlar. Şu şekilde göğsün üstüne yerleşecek motifler bunlar. Şimdi biz bir diğer motif olan şu 2 motifin tam ortasına alt kısmına gelecek olan motifi yapacağız. Şimdi bu motifle bu motif aslında büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Şöyle bir fark var arada arkadaşlar. Sadece göbek bölümünde. Bakın burada göbek bölümü 2 sıradan oluşuyor. Bir adet ekru renkle yaptık. İkinciyi bakın turkuaz renk ipimizle yaptık. Burada ise göbek bölümü tek sıradan oluşuyor. Tabii burada hatırlarsanız ipimizi uzatmak suretiyle tekli trabzanımızı yaptık. Burada yine aynı şekilde ipimizi uzatmak suretiyle tekli trabzanımızı yapacağız ama arkadaşlar girip çıktıktan sonra tığımızın üzerine ip alıp tekrar girip çıkacağız. Şimdi birlikte yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Ve bir sıra bakın şu şekilde göbeği bitirdikten sonra şurada 2 sıra var ya, burada 1 sıra göbek var. Ardından şu ekru ipimizle yapmış olduğumuz sıraya geçeceksiniz. Bunda herhangi bir ikinci sıra yok. Şimdi bu motiflerimi öncelikle bir kenara alayım. Şu 2 motifimin arasındaki motife başlayalım. Şimdi bunun için yine bir sihirli halka yapacağız.
Sihirli halkayı yeniden göstermeyeceğim. Videonun başında göstermiştim çünkü size. Bakın hemen sihirli halkamızı yapalım. Bu arada kadrajı kontrol edeyim. Evet, kadrajın içerisindeyim. Şimdi arkadaşlar sihirli halkanızı yaptıktan sonra ipinizi şöyle bir miktar uzatın. Yani bu yaklaşık böyle bir aslında üçlü trabzan boyu kadar uzamış oldu. Şimdi tığınızın üzerine bir adet ilmek alın. Sihirli halkanızın içerisine girip bir adet ilmek alın ve bu ilmeği bakın tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzattım. Bakın toplamıyorum. Tığımın üzerine yeniden ip aldım. Sihirli halkanın içerisine yeniden girip bir adet daha ilmek aldım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet ilmek oluştu tığımın üzerinde. Bu 5 ilmeği tek seferde toplayıp hemen bir zincir çekerek kilitliyorum. Şimdi bundan sihirli halkamızın içerisinde 16 adet yapacağız arkadaşlar yine. Hemen bir tane daha birlikte yapalım. Bakın ne yaptık? Tığımızın üzerine öncelikle ip aldık. Ardından sihirli halkamızın içerisine girdik. Bir adet ilmek aldık. Aldığımız ilmeği tığımızdaki ilmeğimizin boyu kadar bakın uzattık. Yeniden tığımızın üzerine ip aldık. Sihirli halkanın içerisine yeniden girdik. Tekrar bakın almış olduğumuz ilmeği uzattık ve tığımızın üzerinde bu 5 adet oluşan ilmeği tek seferde toplayıp hemen bir adet zincir çekmek suretiyle kilitledik. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Sihirli halkamın içerisine girip bir adet ilmek alıyorum ve almış olduğum ilmeği bakın tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzatıyorum. Tekrar tığımızın üzerine ip alıyoruz. Yeniden sihirli halkanın içerisine girdik. Aldığımız ilmeği bakın tığımızın üzerindeki ilmeklerin boyu kadar uzattık. Şimdi bu ilmekleri bu defa tek seferde toplayıp hemen bir adet zincirle kilitliyoruz. Şimdi bakın 3 adet yaptık. Bu şekilde toplamda 16 adet yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 13 adet daha yapalım, ardından yeniden görüşelim. Sıranın sonuna geldik. 16 adet tekli trabzanlarımızı yaptık. Daha çok fıstık oluyor ama 16 adet fıstığımızı yaptık diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın sıranın sonunda aynen şu motifte olduğu gibi bakın ipinizi bir miktar bırakıp kesin. Ardından ilk sık iğnenin tepe boşluğuna girin. En son yaptık ya arkadaşlar ipinizi bakın şuraya girin. İpinizi arkaya çekerek sıranızı birleştirin. Yahut bu size zor gelirse bakın bir adet zincirinizi çekin. Bir adet zincirinizi çekin. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna girip bir adet kaydırmanızı yapın. Ardından zincirinizi çekerek ipinizi kesebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya geçerken ben burada ipimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu motifin şu motif bunun birebir aynısı model olarak. Bu motife devam edeceğim. Çünkü bakın arkadaşlar burada zaten nasıl şurada nasıl renk değiştireceğinizi, nasıl öreceğinizi anlatmıştım size. Hatta şöyle bir yüzeysel olarak başlangıcını göstereyim size. Bakın ne yapıyorduk? Bir adet zincir çekiyorduk. Bakın bir adet zincir çekiyorduk. Şu ikinci şunun ikinci sırasına başlayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla az önce yapmış olduğumuz motifin de üçüncü sırasına denk geliyor. Bakın ilmek oluşturduk. Herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Ben genellikle ipimin bittiği yerden başlıyorum ki iplerimi gizleyebileyim diye. Bakın ne yaptık? Hemen zincir çektiğiniz yere girin arkadaşlar. Bakın birer adet zincir çektik ya. O zincirin boşluğuna girin. Ardından ipinizi arkaya doğru çekin ve bir adet zincirle kitleyin. Şimdi dilerseniz 2 adet daha zincir çekerek üçlü trabzan kabul edebilirsiniz. Size zor gelirse şu göstereceğim. Bakın ben daha önce de gösterdiğim gibi bu şekilde yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Şöyle tığımı kendi etrafında çeviriyorum. Şöyle yumağıma giden ipten ilmek alıp boşluktan geçirip hemen bir zincirle kapatıyorum. Ben bu yapıyı trabzana daha çok benzediği için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bakın ardından aynı boşluğa girin. Yeniden üçlü trabzanınızı yapın. Ne yapıyorduk? Bakın burada aralarda 2 zincir var. 2 adet zincirinizi çekin. Ardından bir sonraki boşluğa girerek yine 2 adet üçlü trabzanınızı yapın. Bu şekilde devam edeceksiniz. Dolayısıyla bunu tekrar göstermeyeceğim arkadaşlar. Bir önceki motifte gösterdiğim için. Şimdi ben bunu söküyorum. Çünkü renksiz olarak
bu motifi yani renk değiştirmeden ördük hatırlarsanız. Bu örneğime geçmek istiyorum. Bunu da bir kenara alayım. Diğeriyle aslında aynı. Sadece bunda renk değiştirmeyeceğiz. Köşe oluşturacağımız yere kadar aynı. Yani bakın şu sırada köşe oluşturmuşuz ya. Bu sıraya kadar aynı. Bu sıradan sonra aslında bu kenarların yuvarlaklığını verebilmek adına yahut şu kol altı bölgesinde bir düzlük verebilmek adına burada biraz oynamalar yapacağız. Onun dışında aslında aynı. Bu arada dedim ya arkadaşlar, bu motifte önce onu bir tamamlayayım da bakın 2 sıra beyaz öreceksiniz. Aynen bir önceki motifte olduğu gibi 2 sıra beyazınızı ördükten sonra tekrar mavi ipinize geçeceksiniz. Bakın maviyle 1, 2, 3 sıra ördük. Bunda da keza aynı şekilde 1, 2, 3 sıra öreceksiniz. En son nasıl bunda kenarlara tekli trabzan yaptıysak bunda da aynı şekilde tekli trabzanımızı yapıp bu motifimizi de tamamlayacağız. Şimdi bu motifi de bir kenara koyup arkadaşlar hemen dediğim gibi şu şekli yamuk olan, bunun gerçekten bu arada geometrik adı yamuk, bu motifimize bir dönmek istiyorum. Şimdi en son bakın şurada ilmeğimizi topladıktan sonra bakın burada zincir çekmiyoruz. Hemen tığımızın üzerine ip aldık ve sıradaki boşluğun, sıranın başındaki boşluğun üzerine battık ve bu 3 ilmeği tek seferde toplayarak bakın bu araya bir adet zincir yapmış olduk. Şimdi bakın bu sırada ne yapacağız? Şöyle diğer motifimi belki alırsam rengi beyaz olduğu için daha net anlayabilirsiniz. Bakın sadece bu çekmiş olduğum bir adet zincirlerin boşluklarına batmak suretiyle 2'şer adet üçlü trabzan, araya 2 zincir, sonra bir sonraki boşluğa batıp 2 adet üçlü trabzan, 2 zincir şeklinde devam edeceğiz. Bakın dolayısıyla önce bir adet zincirimi çekeceğim. İpimi bir miktar uzatıp kendi çevresinde çevireceğim ve bunu bakın bir adet üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Şimdi aynı boşluğa yeniden girip üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın dolayısıyla ilk boşluğuma 2 adet üçlü trabzan yapmış oldum. Şurayı tekrarlıyorum arkadaşlar. Araya 2 adet zincir ve tığımın üzerine ip aldım. Hemen bir sonraki bakın zincirimin olduğu boşluğun içerisine, zincirin içine değil arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şuradaki geniş boşluklara batıyoruz. Bakın şu geniş boşluklara batıyoruz. Hemen sıradaki boşluğun içerisine batıp yine 2 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından yeniden 2 adet zincir ve bir sonraki boşluğa geçip bakın bir sonraki boşluğum benim burada. Yine 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bizim toplamda 16 adet boşluğumuz var zaten. Dolayısıyla toplamda 16 adet üçlü trabzan grubu yapmış olmanız gerekiyor. Her trabzan grubunun arasına lütfen 2 adet zincirinizi çekmeyi unutmayın. İkinci sıranın da sonuna geldik arkadaşlar. Bakın sıra birleştirmemizi nasıl yapıyorduk? Şimdi ilmeğimin ben ortada kalmasını istiyorum. Hemen tığımın üzerine ip aldım. Bakın bu arada son boşluğuma bir adet üçlü trabzan yapmışım. Hemen ikinciyi yapayım öncelikle arkadaşlar. Gözümden kaçmış o. Bakın normalde trabzan grupları aralarında 2 adet zincirimiz vardı ama biz sıra sonunda ne yapıyorduk? Tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyorduk. Ardından ilk üçlü trabzanın tepe boşluğuna bakın şurası batıp bir adet ilmek alıyorduk. Ardından tığımızın üzerindeki 3 adet ilmeği 2 defa da çekerek aradaki hem boşluğu oluşturuyorduk hem de aynı zamanda ilmeğimizi ortaya taşıyorduk. Şimdi arkadaşlar bakın bir sonraki sırada bakın dediğim gibi şu motifin aynısını yapıyoruz. Bakın biz az önce şu her boşluğa 2 adet üçlü trabzan araya 2 zincir olan sırayı yaptık. Bakın bir sonraki sıraya geçiyoruz. 3 adet üçlü trabzan yine araya 2 zincir. Sonraki boşluğa geçiyoruz. 3 adet üçlü trabzan araya 2 zincir. Yani bakın buranın şu son ekru renk ipiyle yapmış olduğum sırasındayım şu an. Burada renk değiştirerek yapıyoruz.
Bunu burada sadece renk değiştirmiyoruz. Aradaki fark bu arkadaşlar. İlk etapta tabii ki aradaki fark bu. Daha sonradan biri kare olacak, diğeri yamuk olacak. Şimdi bakın, ben hemen yine trabzan benzeri yapımı yapıyorum. Bunu yapabileceğiniz gibi, dediğim gibi, zincir çekerek de yapabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Bu defa aynı boşluğun içerisine 3 adet üçlü trabzan yapacak olduğumuzdan bakın 2 adet daha üçlü trabzan yaparak burayı 3'e tamamlıyorum. Hemen araya 2 zincir ve bir sonraki boşluğa geçip 3 adet üçlü trabzan. Şimdi, bu sırayı böyle tamamlayalım arkadaşlar. Ardından sıranın sonunda yeniden görüşelim. Bakın dediğim gibi sadece boşluklara, üçlü trabzanlarınızı yapın. Her trabzan grubunun arasına lütfen, 2 adet zincirinizi çekmeyi unutmayın. Geldik arkadaşlar. Sıra sonunda ne yapıyorduk? Tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyorduk. Bu arada bakın son boşluğuma 3 adet üçlü trabzanımı yaptım. Ardından zincir çekmedim. Buraları biraz artık hızlı geçiyorum çünkü diğer motifte anlattığım için. Bakın tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık. Ardından ilk yapmış olduğumuz bu trabzan benzeri yapının üzerine batıp 2 defa da iplerimizi topluyoruz. Bakın böylelikle boşluğumuzu da oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bu sırada, yeni geçeceğimiz sırada artık 4 adet köşe oluşturacağız. Yani ilk motifimize nasıl köşe oluşturduysak aynısını yapacağız. Bakın hemen öncelikle bir adet zincirle yukarı çıktım. Tığımı şu şekilde çevirip bir trabzan benzeri yapı elde ettim. Yine tekrarlıyorum. Bunu yapamıyorsanız arkadaşlar 3 adet zincir çekebilirsiniz yahut kasma yaparsa 4 adet de zincir çekebilirsiniz. Şimdi köşelerde ne yapıyorduk? Köşenin önce yarısını yapıyorduk. Ardından turu tamamlayınca ikinci yarıyı yapıyorduk. Bakın dolayısıyla ilk boşluğuma 3 adet üçlü trabzanımı yaptım. Sonra ne yapıyordum? Sıradaki 3 adet boşluğa normal 3 adet tekli trabzanlarımı yapıyorum. Onlar köşe olmayacak çünkü. Bakın bu bir. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Özür dilerim, bir sonraki trabzanıma geçiyorum 2 ve bir sonraki trabzanıma geçiyorum 3. Araya 2 zincir, hemen burayı artık biraz hızlı hızlı yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk, köşemizi daha doğrusu ilk köşemizi yarım olarak başlamıştık. İkinci köşemizi yaptıktan sonra, artık sizin yapmanızı isteyeceğim. Çünkü, ilk motifimizde zaten dediğim gibi, bu köşe yapmayı size anlatmıştım. Şimdi bakın, bu ilk üçlü, 3 adet üçlü trabzan bizim köşemiz. Ardından 3 adet 3 ayrı boşluğa 3'er adet üçlü trabzanlarımı yaptım. Her birinin arasında 2 adet zincir olmak suretiyle. Bakın şimdi dördüncüye geçtiğimde bu artık benim köşem olacak. Hemen 2 adet zincirimi çektim ve sıradaki boşluğa önce 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu ikinci üçlü trabzanım. Ardından üçüncü üçlü trabzan. Ne yapıyorduk? Araya 2 adet zincir çekiyorduk ve yeniden aynı boşluğa 3 adet üçlü trabzan yaparak köşemizi bu şekilde yapıyorduk. Bir saniye arkadaşlar, ipim sıkışmış. Şöyle bir düzeltebilirsem. Evet. Bir tane yaptık. Hemen 2 adet daha üçlü trabzan yaptık mı köşemizi tamamlamış oluyoruz. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 adet zincir çekiyorduk ve bir sonraki boşluğa geçiyorduk. Şimdi sıranın sonuna geldik yine. Bakın başlangıçta köşenin yarısıyla başlamıştık. Sırayı yani turu tamamladığımızda köşenin diğer yarısını yapacağız demiştik. Şimdi hemen ilk önce 2 adet zincirimizi çekelim. Ardından bakın başlangıçta batmış olduğumuz aynı boşluğa yeniden batıyoruz. Yine 3 adet üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Diğer, motiflerde olduğu gibi bu şekilde sıramızı önce bir tamamlayalım. Ardından bir üst sırayı birlikte geçeceğiz. Burada artık, köşelerimizde, köşe yerlerimizde biraz oynama yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın, sıra sonunda ne yapıyorduk? Ortadaki boşluğu oluşturmak için tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyorduk. İlk üçlü trabzan olarak kabul ettiğimiz şurada bir trabzan benzeri yapı vardı. Bunun hemen köşesine batalım.
buradan bir adet ilmek alalım ve tığımızdaki 3 ilmeği 2 seferde çekerek bakın köşemizdeki boşluğu oluşturalım. Şimdi bir üst sıraya geçmek için arkadaşlar önce bir adet zincir çekiyorduk. Hemen ilmeğimizi uzatıp şu şekilde tekrar bunu göstermeyeceğim çünkü çok fazla gösterdim. Bakın bunu bir adet üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Şimdi aynı boşluğa 2 adet daha üçlü trabzanımızı öncelikle bir yapalım. Şöyle. Evet. Üçüncü üçlü trabzanımızı da yapalım. Bakın köşenin yarısını yine oluşturduk. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın burası benim başlangıç noktam. Şimdi burası benim diğer köşem. Bu hemen sıradaki ilk köşede köşenin yerinde şöyle bir oynama yapacağız arkadaşlar. Bu defa direkt şu köşedeki 3 adet trabzan, araya 2 zincir, 3 adet trabzan bölümü var ya arkadaşlar. Bunun bir önüne ve de bir arkasına yani bir önce ve de bir sonra bu köşenin aynısından yapacağız. Bu şekilde biraz motifimizin şeklinde değişiklik meydana getireceğiz. Hemen bu sırada birlikte devam edelim arkadaşlar. Şöyle öncelikle normal boşlukları hızlıca bir dolduralım istiyorum. Çünkü bu sırayı sizinle tamamlayacağım. Bakın hemen 2 adet zincir çektim ve bir sonraki boşluğa geçtim. Bir sonraki boşlukta da hemen normal 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar. Bakın bir sonrakine geçiyorum. Yine 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Her trabzan grubunun arasına 2 adet zincir çekmeyi lütfen unutmayın bu aşamada. Şimdi bakın köşeden, şurası köşe. Köşeden önceki boşluktayım. Şimdi bu boşluğa 3 adet üçlü trabzan, araya 2 zincir, yine 3 adet üçlü trabzan yapacağım. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şu kol altı bölümünde bakın şu şekilde bir uzunluk meydana getireceğim ki kolda daha sonra bir kasma yapmasın, kol bölümümüz rahat olsun diye. Önce 2 adet zincirimizi çekelim. Bakın köşeden bir önceki köşe yaptığım yerden bir önceki boşluğa ne yapıyorum? Önce 3 adet üçlü trabzanımı yapacağım. Bu ikinci ve bu da üçüncü. Şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım. Ardından 2 zincir. Aynı boşluğa yeniden 3 adet üçlü trabzan yapacağım. Şimdi dolayısıyla bakın burada köşeyi hem bir önceye hem de bir sonraya taşımış olacağım. Bunlar da bir köşe arkadaşlar sonuç itibariyle. Her ne kadar şeklimiz artık kare olmaktan çıksa da buralarda artık köşe mahiyetinde olacak. Şimdi köşeye geldiğinizde bu arada bakın hatırlatma yapayım. İlk köşeye bakın üst sıraya çıktım ya. Buraya normal köşe yapacağım. Burada değişen bir şey olmayacak. İkinci köşeye artık köşeyi bir öne ve de bir arkaya yani bir önceye ve bir sonraya taşıdığım için bakın buraya artık normal 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi geldik bir sonraya. Bir sonraya da burada ne yaptıysam aynısını yapacağım arkadaşlar. 2 adet zincir ve bir köşede buraya. Hemen 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Ardından 2 adet zincir. Ardından aynı boşluğa yine 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu 1, bu 2, bu da 3. Şimdi bir sonraki köşede arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Yani sıradaki boşluğa 3 adet üçlü trabzan, araya 2 zincir, sonrakine 3 adet üçlü trabzan, yine 2 zincir. Yani burada normal devam edeceğiz. Bir sonraki köşeye geldiğimizde yine köşeye 3 adet üçlü trabzan, 2 zincir, 3 adet üçlü trabzan yapacağız. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki, daha doğrusu şu an bir köşe yaptık. Bir sonraki üçlü trabzanın, özür dilerim köşenin yine köşesini yapalım. Ondan sonraki köşeye geldiğimizde yeniden görüşelim. Bu
aşamada bir ek video çekmem gerekti bilgilendirme amaçlı. Şimdi biz halihazırda ördüğümüz parçada bakın 1, 2, 3, 4. 4. sırada köşelerimizi yapmaya başladık. 5. sıradan itibaren köşelerde bir yer değişikliği yaptık. Bakın 1. ve 3. köşelere hiçbir zaman dokunmayacağız bu motifte. Ancak 2. ve 4. köşelerde biraz bir oynama yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi az önce anlattığım sırada bakın 2. köşede köşeyi bir sağa ve bir de sola taşıdık hatırlarsanız. Dolayısıyla bakın buraya ekstradan bir köşe yaptık. Bunun sebebi de şu kolun alt orta noktasında şöyle bir mesafe oluşturup bluzumuzun kasmasını engellemek. Yalnız bakın bu şekilde örgüyü biz large beden ve de üstü giyenler için tasarladık. Şimdi large'dan daha küçük bedenler için bakın şu şekilde bir motif öreceğiz. Bunda da mantık tamamen şu. Şimdi az önce hatırlarsanız biz bakın ikinci köşemizde köşeyi bir sağa ve de bir sola taşıdık ya arkadaşlar. Eğer daha küçük bir bedeniniz varsa yani large'dan daha küçük bir bedeniniz varsa lütfen bu işlemi yapmayın. Yani ikinci köşeye geldiğiniz zaman yine ikinci köşe neredeyse onun üzerine sadece bir adet köşe yapın. Şu mesafeye gerek kalmıyor. Ya bu bizim büyük bedenler için yapmış olduğumuz bir motif. Eğer small, medium yahut X small türünden bir bedene sahipseniz lütfen bunu yapmayın. Bakın birinci köşeye dokunmuyorsunuz. Bunda ikinci köşeye de dokunmuyorsunuz. Üçüncü köşeye de dokunmuyorsunuz. Köşelerde oynama yapmıyorsunuz. Sadece dördüncü köşede şu kenar bölümünün keskinliğini yok etmek adına burada dördüncü köşemizde bir oynama yapacağız. Yani dördüncü köşede burada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız ama diğer köşelere dokunmayacağız. Bir de arkadaşlar bakın bizim motifimiz bittiğinde bakın önce büyük parçayı alayım. Motifimiz bittiğinde iki köşenin arasında bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet üçlü trabzan grubuna ihtiyacımız olması gerekiyor ki birleştirme yaparken şu kenardaki zincir sayıları ya da işte tekli trabzan sayıları birbirine tutsun diye. Yalnız burada ikinci köşede köşeyi ayırmadığımız, aynı köşeden devam ettiğimiz için bu motifle mukayese ettiğimizde ikinci motifimizi yani küçük beden olarak çalıştığımız motifimizi bir sıra eksik örmemiz gerekiyor. Çünkü bakın burada köşenin yeri değişmediği için 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya geldiğinizde şu iki köşe arasında toplamda 5 adet üçlü özür dilerim 5 adet trabzan grubuna sahip olacaksınız. Bu arada arkadaşlar bakın biz büyük bedende videonun başında söylüyorum. Büyük beden için motiflerimizi arka motif hariç diğer motiflerimizin tamamını üçlü trabzan olarak çalıştık. Ancak küçük bedenlerde yani large bedenden daha küçük bedenlerde lütfen motiflerinizin tamamını kesinlikle üçlü trabzan olarak örmeyin. İkili trabzan olarak örün. Yani ben videonun başında diyorum bu videoyu daha büyük bedenler için çektim. Çünkü hep buna yönelik bir talep vardı. Büyük bedenler için çalışma yapmıyorsunuz diye. Dolayısıyla videonun tamamında büyük bedene yönelik anlattım. Ama daha küçük bedenlerde, large'dan daha küçük bedenlerde tek yapacağınız şey arka motif hariç diğer motiflerin tamamını ikili trabzan olarak çalışmak. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Bir de şu yan motifte dediğim gibi şu ara mesafeye kol altına gelecek ara mesafeye ihtiyacınız olmadığı için ikinci köşeye geldiğinizde herhangi bir oynama yapmayın. Köşenin üzerine geldiğinizde köşenizi yapın. Bildiğiniz gibi
bu motiften 2 adet yapmamız gerekiyor. Bir tanesi sağdaki, kol altı bölümü için, diğeri ise soldaki kol altı bölümü için. Şimdi arkadaşlar, ben bir önceki daha önce bakın şu hazırladığım motifte, bakın şöyle bir göstereyim size. Şurası benim kol altı bölümüm. Şimdi bunun bir tarafa geldiğini varsayarsak, bakın şurası kol altı bölümü, şurası bakın şöyle göstereyim size. Hatta şöyle motiflerimi koyayım, belki çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın şurası göğüs bölümüne gelecek şu iki parça. Şu da göğsün altına gelecek olan parça. Bu parçamız arkadaşlar kolun altına denk gelecek. Bakın şurası kol altı hizasına denk gelecek. Şimdi biz bu motifi biraz böyle yuvarlayabilmek için, çünkü ben burada çok keskin bir hat istemedim. Yani şunun gibi keskin bir motif istemedim. Dolayısıyla bakın bu bölümü, bu parçayı biraz yuvarladım. Bunu yaparken de arkadaşlar bakın normalde şöyle göstereyim size. Bakın ilk başlangıçtaki bu parçanın köşesi buradaydı. Ben bu bölümü biraz, yani öne doğru olan parçayı, öne doğru olan kenarı kısaltıp şu arkaya doğru giden kenarı uzatmak istediğim için burada bu motifte köşeden bir öncesine taşıdım köşeyi. Ancak bakın bu motifte ise şöyle göstereyim size. Bakın az önce bir yerini tam anlayayım. Bakın şurası kol altı bölümünü oluşturacak. Tabii burası motifimiz büyüdükçe burası genişleyecek. Şimdi bakın bu motifte ise kol altı bölümü bu tarafa denk geliyor. Yani bu motifte kol altı bölümü kendime göre söylüyorum. Ön taraftaki kenarı kısaltmak istediğim için kol altı bölümünü köşedeki, bakın şu yapmış olduğum köşenin soluna doğru taşıdım. Çünkü öne doğru olan kenar solda kalıyor. Bunda ise tam tersini yapmam lazım. Sağa doğru taşımam lazım. Dolayısıyla bakın motifim dönmüş. Bakın bu motifte daha önce örmüş olduğum, şu an hali hazırda bitmiş olan motifte. Şu köşeden bir öncesine köşeyi taşıdım. Artık buraya normal 3 adet üçlü trabzan yaptım. Ama bu motifte köşeden sonraki boşluğa taşıyacağım ki, çünkü bakın şöyle yerleştirdiğiniz zaman ön tarafa gelecek, ön tarafa doğru olan kenar burası olacak. Bu motifte ise bu taraf. Yerleri farklı yani. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, kafanız çok karışmasın. Bu motiften 2 tane yapacaksınız ya arkadaşlar. Bunun köşesinin yerini değiştirirken, bu arada üçüncü köşeden bahsediyorum. Bakın bu başlangıçtaki birinci köşem. Bu bizim ikinci köşemiz. Köşeyi bir sağa bir sola taşıdık. Üçüncü köşede herhangi bir değişiklik yapmadık. Birinci ve üçüncü köşelerde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Değişiklikleri ikinci ve dördüncü, bakın şu karşılıklı köşelerde yapıyoruz. Şimdi bir motifinizi örerken bu üçüncü köşeden bir önceki köşenizi taşıyacaksınız. İkinci motifi öreceğiniz zaman bir sonraya taşıyacaksınız. Yani ben daha önce örmüş olduğum motifte köşeden önceki boşluğa köşeyi taşıdığım için bu defa köşeden sonraki boşluğa taşıyacağım. Yani bakın, diğer motifte buraya köşe yapmıştım ama bu defa burayı normal örüyorum. Yani normal 3 adet üçlü trabzan yapıyorum buraya. Köşeye geldiğimizde köşenin yerini değiştiriyoruz dedik. Yine 3 adet üçlü trabzan yapacağız. Yani artık buranın köşe vasfını yitireceğiz. Tabii yine bir köşelenme olacak burada ama yumuşak bir köşelenme olacak. Amacımız da o zaten. Dolayısıyla bakın, bir önceki sırada buraya 3 adet üçlü trabzan, 2 zincir, 3 adet üçlü trabzan yapmıştık. Bu defa sadece
bu köşenin ortasındaki boşluğa 3 adet üçlü trabzan yaptık. Neden? Ne dedik? Köşeyi bu defa bir sonraki boşluğa taşıyoruz dedik. Dediğim gibi ikinci motifinizi örerken bir önceki boşluğa taşıyın. Üçüncü köşeden bahsediyorum. Ardından bakın köşeyi taşıyoruz dedik. 2 adet zincir. Aynı boşluğa 3 adet daha üçlü trabzan. Köşemizi bir sola taşıdık yani. Diğer motifte de bir sağa taşıyacaksınız. Üçüncü köşenin yerinden bahsediyorum. Ardından geri kalanlar aynı arkadaşlar. Burayı artık size uzun uzun göstermeyeceğim. Bakın köşemiz buradaydı, sola taşıdık. Geri kalanını olduğu gibi öreceksiniz. Zaten sıra birleştirmeyi daha önce göstermiştim size. Şimdi bakın biz şu an bakın arkadaşlar şu sıradayız. Kameranın üzerinden bakmaya çalıştığım için şu an çok net yakalayamadım. Evet bakın arkadaşlar şu an şu sırayı tamamlıyoruz. Bakın şu sırayı tamamlıyoruz. Evet. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki sırada da şöyle bir net yerlerini görmeye çalışıyorum. Evet bakın şu an ben şuradayım. Bir sonraki sırada da artık nerede köşe görürseniz oraya köşe yapacaksınız. Normal her gördüğünüz köşe boşluğuna köşelerinizi yapın. Ondan sonraki son trabzan sıramız olan şu kenardaki tekli trabzanlardan bahsetmiyorum. Hala köşe yapmış olduğumuz kenarlardan bahsediyorum. Bir sonraki sıraya da yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki sırada sadece köşe gördüğünüz yerler artık köşelerinizi yapın. Ondan sonraki sırada yeniden görüşelim. Arkadaşlar bu parçada ne yaptığımızı yine bir anlatmak istiyorum size. Biraz karışık gelmiş olabilir. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 sıra boyunca arkadaşlar bizim motifimiz daire şeklindeydi. 4. sıradan itibaren bu daire olan şeklini kareye çevirdik. Bakın bir köşe burası. Bir köşe burası. Devam ediyoruz. Bir diğer köşe burası. Ve sonuncu köşemiz de burası. İlk önce arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4. 4. sırada 4 tane köşe yaptık motifimize. Şimdi 5. sıraya geçtiğimiz andan itibaren artık köşelerimizde bir değişiklik yaptık. Ne yaptık? Bakın burası bizim hep sıra başlangıcımız. Bakın burada da zaten yeni sıraya başlamışım. Buradan belli. Şimdi 5. sırada arkadaşlar birinci ve de bu arada 1, 2, 3, 4, 5 evet. Birinci ve de bakın şu üçüncü motiflere hiçbir şekilde dokunmadım. Özür dilerim köşelere hiçbir şekilde dokunmadım. Birinci ve de üçüncü köşelerin yerleri değişmedi arkadaşlar. Hep sabit kaldı. Sadece ne yaptık? Bakın ikinci köşemiz bizim burasıydı. İkinci köşenin sağına ve de soluna birer adet köşe yaptık. Yani burada bir adet olan köşe sayısına bakın burada 2'ye çıkardık. Köşemizin bir tane sağına yaptık, bir tane soluna yaptık. Köşenin üstüne artık normal battık. 4. köşede ise arkadaşlar bakın burası da bizim 4. köşemizdi. Şimdi bu motiften bahsediyorum. Bunun aynısı olan diğer motiften bahsetmiyorum. Bu motifte arkadaşlar köşemizi mevcut köşemizin bir soluna taşıdık. Diğer motifte de ikinci motifinizi yaparken sağına taşıyın dedim ya arkadaşlar. Ama bakın burada yine benim köşe sayım değişmedi. Sadece köşenin yerini değiştirdim. Eğer bir motifte bakın dedik ya 2 adet motif öreceğiz. Motiflerden birinde köşeyi sola taşıyorsanız yani köşeden bir önceki boşluğa taşıyorsanız diğer motifi yaptığınızda bir sonrasına taşıyın. Şimdi ne dedik? Burada da motiflerin yerini değiştirdik dedik. Kaçıncı sırada? 5. sırada. Şimdi 6. sıraya geçtiğinizde arkadaşlar artık bizim bakın bir adet burada. Bir adet burada 2,
Bir adet burada 3, bir adet burada 4, bir adet de burada 5 adet köşemiz oluştu. Bakın burada köşemizin yerini değiştirdik ama hala mevcutta bir köşemiz var sonuçta. Buradaki köşe sayısını da 2'ye çıkardık. Bir tane sağına yaptık, bir tane soluna yaptık. Dolayısıyla bakın burada 5 adet köşemiz var bizim. Dolayısıyla bakın bir sonraki 6. sıraya geçtiğiniz zaman motifiniz, örgünüz ne şekilde geliyorsa o şekilde öreceksiniz. Yani normal boşluklara yine 3 adet üçlü trabzanınızı yapacaksınız. Ama bu 5 adet köşenin her birine geldiğinizde yine köşenizi yapacaksınız. Ta ki son üçlü trabzan sırasına kadar. Üçlü trabzan sırasında arkadaşlar şöyle bir durum var. Yine birinci ve üçüncü köşelerin yerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. İkinci ve daha doğrusu buna 3 diyoruz ama burada köşe sayımızı arttırdığımız için artık bu 4'e çıktı. Ama yani şu ilk yaptığımız 3. Köşeden bahsediyorum. Şimdi köşelerde yine köşe yapacağız. Sadece son köşe hariç. Buraya artık köşe yapmayacağız. Buraya sadece 3 adet üçlü trabzanımızı yapacağız ki şurayı biraz yumuşatabilelim. Aksi halde burası çok sivri gelirdi. Bakın arkadaşlar. Şu önceki sırada bakın benim köşem var. Son üçlü trabzan sırasında köşeye sadece 4 adet üçlü trabzan yaptım. Keza burada da yine 4 adet üçlü trabzan yapacağız köşeye. Yalnız bir husus daha var arkadaşlar. Bakın bu bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızdan bahsediyorum. Keza burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra olarak üçlü trabzanlarımızı örmüşüz. Ardından da son bir sıra tekli trabzan geçmişiz. Şimdi arkadaşlar bakın 7. sıraya başladığınızda yine köşenizden başlayacaksınız. Köşenizin yarısını yapacaksınız. Ardından bakın şurada kol altı bölümü var ya arkadaşlar. Buraya hep 3 adet trabzan ardından 2 zincir, 3 adet trabzan ardından 2 zincir şeklinde geçmiştik. Bu defa boşluklara evet yine trabzan yapacağız ama araya zincir çekmeyeceğiz. Sadece bu sıraya yani bu kenara mahsus olmak üzere. Bakın köşemde, burası benim köşem. 3 adet trabzan, 2 zincir, 3 adet trabzanımı yaptım. Geldim boşluğa. Bakın biz normalde bir sonraki boşluğa atlarken 2 adet zincir çekiyorduk. Bu defa çekmeyeceğiz. Sadece bu kenarda arkadaşlar, diğer kenarlarda yine çekmeye devam edeceğiz. Bakın 3 adet üçlü trabzanımı yapacağım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın yine zincir çekmiyorum. Bu kenar boyunca zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece boşlukları gördüğünüzde 3 adet üçlü trabzanınızı yapın. Çünkü bu kenarın artık daha fazla genişlemesini istemiyoruz. Bakın bir sonraki boşluğa geçeceğim. Yine 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Herhangi bir zincir çekmeden. Şimdi köşeye atlayacağım arkadaşlar. Köşeye geçtiğinizde yine 3 adet üçlü trabzan. Bu 1, bu 2, bu 3. Araya 2 adet zincir. Köşeye yapıyoruz çünkü arkadaşlar artık. 1, 2, 3. Bakın bu da benim 3 adet üçlü trabzanım. Şimdi bakın ne dedik? Sadece bu kenarda trabzan gruplarının arasına zincir çekmeyeceğiz dedik. Ama diğer kenarlarda çekmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bakın bir sonraki boşluğa atlarken hemen 2 adet zincirimi çektim ve bakın üçlü trabzanımı, üçlü trabzan grubumu daha doğrusu yapıyorum. Yine 2 zincir. Kol altı bölümündeki trabzan gruplarının arasına zincir çekmedik bu sırada hatırlarsanız. Ama diğer kenarlara geçtiğimizde her nasıl yapıyorsak yine aynı şekilde yaptık. Değişen bir şey olmadı. Bakın burası benim, şöyle bir tığımı geçireyim. Şimdi bakın burası benim artık
başlangıç noktam. Dolayısıyla bakın sondan bir önceki köşemdeyim şu an. Yani şuradayım arkadaşlar. Şu parçadan göstereyim size. Hani öne doğru olan kenarı kısaltıyoruz dedik ya. O kısaltma amacıyla yerini, köşesini değiştirdiğim bölümdeyim. Şimdi burada bakın bu parçada ne dedik? Köşenizi sola doğru kaydırın. Bu parçada da köşenizi sağa doğru kaydırın dedik ya da tam tersi. Şimdi arkadaşlar her ne tarafa kaydırmış olursanız olun. Şimdi burada artık bu köşeye köşe vasfını getirteceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Bakın burası köşe. Buraya hemen öncelikle bir 2 adet zincirinizi çekin. Buraya arkadaşlar 4 adet zincir, üçlü trabzan yapın. 1, 2, 3, 4. 3 bile yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 bile yapabilirsiniz. 3 adet üçlü trabzan dahi yapabilirsiniz. Çünkü buranın artık köşe vasfını yitirttik. Şuranın çünkü ben biraz böyle yuvarlanmasını istiyorum. Şurası gibi sivri gelmesini istemiyorum. Bakın yuvarladık. Geri kalanına arkadaşlar bakın 2 adet zincirimi çektim. Her ne yapıyorsam aynısını yapacağım. Boşluklara gireceğim. 3 adet üçlü trabzanımı yapacağım. Sonra 2 zincir çekip bir sonraki boşluğa geçeceğim. Ardından bakın köşeyle birleştirmeyi zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu sıra bizim üçlü trabzan olarak yaptığımız son sıraydı. Artık bizim bir sonraki sıramız bakın bütün motiflerimizin etrafına tekli trabzanla şu şekilde bir çerçeve yaptık. Bunda da aynısını yapacaksınız. Sadece köşelere bakın sadece köşelere 4 adet tekli trabzan yapacaksınız. Onun dışında bakın motifler tüm motiflerde aynısı değişen bir şey yok. Her boşluğa 2 adet tekli trabzan, üçlü trabzanların tepe boşluklarına birer adet tekli trabzan, köşelere 4 adet tekli trabzan. Şimdi bu şekilde motifimizi tamamlayalım. Köşe derken arkadaşlar istisnasız bütün köşelerden bahsediyorum. Bakın bir köşemiz burada var. Bir köşemiz burada var. Bir köşemiz burada var. Bakın bunların hepsine 4'er adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Bir köşemiz burada var. Buna da 4 adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Ama bakın buradaki köşe vasfını yitirdi. Buraya 4 adet üçlü trabzan yaptık hatırlarsınız. Artık burası köşe değil. Burada yani buradaki boşluklara yine 2'şer adet tekli trabzanınızı yapıyorsunuz. Trabzanların üzerine de birer adet tekli trabzanlarınızı yapıyorsunuz. Zaten sıra sonunda nasıl birleştireceğinizi ilk motifimizi yaparken göstermiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bu motifimizi de tamamlayalım. Ardından arka parçanın motifine birlikte başlayalım.